Tayfakay Motovlog'dan herkese selamlar dostlarım. Sefalar geldiniz, hoş geldiniz. Evet dostlar, uzun ve meşakkatli bir sürecin ardından yeni motorumuzu aldık çok şükür. Yani dostlar, uzun diye süreci sizlere anlatıp sizleri de yormak istemiyorum ama gerçekten biraz uzun oldu. 150 NK'yı sattık, daha doğrusu arkadaşım sattı, benim bile haberim yoktu. Onun o sarı siteden ilandaydı zaten 250 NK'mız. Her zamanki gibi yine oteldeydim dostlar. Bana bir telefon geldi, kardeşim ne yapıyorsun diyor. Valla dedim iyi, oteldeyim, hayırdır? Hadi gözün aydın, ben senin motoru sattım dedi. Yani kime sattın, ne zaman sattın, kaça verdin? İnanın arkadaşlar, hiçbir haberim yoktu. Her şeyi ben işte arkadaşla buluştuktan sonra öğrendim. Zaten 1-2 saat içerisinde hemen oradan notere geçtik falan. İşlemleri hallettik. Bu arada arkadaşlar, takas box diye bir şey çıkmış. Artık o da bana mı denk geldi bilmiyorum herhalde. Yeni bir uygulama mı, onu da bilmiyorum. Onun biraz şeyini yaşadık yani. En azından ne olduğunu öğrenin. İlerleyen zamanlarda siz de benim gibi sıkıntı çekmeyin dostlar. Hiç hatırlamıyorsam Ziraat, Yapı Kredi, Garanti gibi bankalarla çalıştığınız zaman sıkıntı yok. Ama eğer bu bankalarla çalışmıyorsanız dostlarım, maalesef işiniz biraz uzun sürecek. E-Devlet'e gireceksiniz. İşlemleri, satış işlemlerini oradan yapacaksınız. Yani noterler artık sadece damgayı vuruyor, parasını alıyor, gönderiyor. Başka hiçbir işleri yok. Arkadaşlar, bugün günlerden cumartesi, yaklaşık 6 gün önce Alanya'da Göçmen Türk bayisine gittik. Motorumuzu aldık. Alanya'dan gittim aldım. Manavgat'ta yaşamama rağmen, burada bayisi olmasına rağmen gittik Alanya'dan motorumuzu aldık geldik. Zaten dostlar, motoru aldım. Bayiye sordum. İlk şey, kitapçığı var mı? Çünkü bu yeni gelen motosikletlerin mesela bir önceki 450 NK'mızda kitapçık yoktu dostlar. Yani onun rodajını biz 250 NK'ya göre yaptık. Meğersem farklıymış. Bunu tabi direkt kitapçığını aldım. Hatta bayide falan böyle göz atmaya başladım, rodajı nerede diye. Şu anda zaten rodajdayız arkadaşlar. 344 kilometre oldu. Hani dişliler soğumadan, şanzımanı vesairesi soğumadan bir an önce rodajını tamamlayıp keyfime bakmak istiyorum işin açıkçası. Eğer ki internette de dostlar bulamazsanız, ben size buradan söyleyeyim. İlk 300 kilometrede yağ değişimine giriyorsunuz. 500 kilometreyi tamam, 500 kilometreye kadar dostlar 4000 deviri kesinlikle hiçbir şekilde geçmiyorsunuz. İlk 500 kilometre 4000 devir dostlar. 500 kilometreyi geçtikten sonra ise 6000 deviri hiçbir şekilde geçmiyorsunuz 1000 kilometreye kadar. Ondan sonrası atış serbest. Yani ilk 500 kilometre 4000, ondan sonraki 500 ise 6000 devir dostlar. Olabildiğince sadece Alanya'dan Manavgat'a gelirken bir 70-80 kilometre, hani 75 falandı galiba. Sadece orada bir uzun yol yaptık. Onun dışında arkadaşlar, gördüğünüz gibi her zaman şehir içinde olmaya çalışıyorum. Gerekirse 60'ta giderken bile 6. vitesi almaya çalışıyorum. Olabildiğince vites değiştirmeye çalışıyorum. Dişliler iyice açılsın ve birbirine montelensin, iyice birbirine girsin diye. Hani ben bir usta değilim. Ben de sizin gibi bir kullanıcıyım, bir şoförüm. Yani kitapta ne yazıyorsa onu uygulamaya çalışıyorum dostlar. Kardeşim, kitapta yazıyor, kitapta. Çünkü bunca mühendis, bunca insan tutup bu motoru yapıp bir de kitapta çıkarıyorsa, baba kusura bakma ama senden benden iyi biliyorlardır yaptıkları malı. Birkaç gündür dostlar paylaşamıyordum motoru. Lan sesim bile gitti, uyanamamışım daha. Burası karışacak. Beyler vaziyet alın. Burası karışacak, vaziyet alın. Da hani bambaşka duyguları yaşadım arda arda. Yani bir yıldır kullandığım 250 NK'yı verdim dostlar. Tamına 22.000 kilometre yol yaptım. Gelen çocuk, abi bir deneyebilir miyim, bir kullanabilir miyim dedi. Yani normalde biliyorsunuz dostlar, yani satışı verdikten sonra hani bunlara izin verirsiniz çünkü zaten kendi motorudur. Bir baktı, abi motor çok temiz görünüyor dedi. Ulan benim de şansım ha, tabii çıkışına denk geldim, bütün servisler gidiyor.
motosiklet çok temiz görünüyor abi dedi. Ben dedim normalde bu tür şeylere izin verilmez ama al hadi bir bin, içine sinsin. Çünkü dostlar inanın hani içine sinerek binmesi bambaşka bir şey. Ben de bunu bildiğim için tamam kardeşim dedim. Verdim anahtarı, bir gitti geldi. Abi sen bunun 22.000'de olduğuna emin misin diyor. Vallahi dedim ben eminim, ekranda dedim öyle yazıyor falan. Ne oldu dostum, hayırdır dedim. Abi dedi vites geçişleri falan çok iyi. Yani hala torkunu tamamen hissettiriyor 250'lik olmasına rağmen. Yani gaza bastığım anda abi yapıştırıyor, hiç bana mısın demiyor dedi. Dedim doğru rodaj ve doğru bakımla her şey mümkün. Yani Çin olmasına falan bakma dedim. Daha sonra işte kardeşime dedim bak böyle böyle bir YouTube sayfam var. Hani oradan dedim takip edebilirsin. İnanmadı zaten. Şimdi belli oldu abi senin neden temiz kullandığın dedi. Durum şartlar bu şekilde dostlar. Daha sonra bir motor gittik, 2 motosiklet geri döndük Alanya'dan, motorumuzu aldık. Allah'ıma binlerce şükürler olsun.